Azerbaycan'ın başkentini herkes Bakü olarak bilir. Fakat bu topraklar bir zamanlar Rus işgali altındaydı. Bu nedenle Gence şehri ülkenin bağımsızlığını koruyabilmek adına başkentlik görevini üstlenmek zorunda kalmıştı. İşte bu videoda Azerbaycan Demiryolları'nın ulaşım sponsorluğunda Azerbaycan'ın ilk başkenti Gence'yi yerinde anlatmaya çalışacağım. 1918 yılında Bakü Azerbaycan'ın başkenti değildi arkadaşlar. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Gence'ydi ve biz şu anda Gence sınırları içerisindeyiz. Gence'yi geziyoruz. Peki Bakü neden başkent değildi de Gence başkentti diye sorarsanız 1918 yılında Bakü hem stratejik konumu gereği çok önemliydi hem de Rus ve Ermenilerin kontrolü altında kalmış bir bölgeydi. Bu nedenle daha korunaklı olan bir bölge tercih edilmek zorundaydı ve bu bölgeyi Gence üzerinde konumlandırmayı tercih ettiler. Böylece başkent korunmuş oldu. Zaten ilerleyen yıllarda da Bakü, Osmanlı ve Azerbaycan'ın ortak ordusuyla düşmanlardan temizlendiğinde yeniden başkent ilan edildi ve sorunsuz bir şekilde Gence eski statüsüne geri döndü. Osmanlı ve Azerbaycan'ın ortak ordusu olarak bilinen Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü nasıl kurtardı? Gence'de neden Atatürk Caddesi var? Gelin bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Dilersen sen de videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsin. 1917 yılında Rusya'da Bolşevik devrimi olmuştu. Lenin liderliğindeki Bolşevikler Çarlık Rusyası'nın yıkıntılarının yerine daha güçlü bir devlet kurmak istiyordu. Bu nedenle Kafkasya hem stratejik konumu hem de petrol zenginliğiyle bu planın önemli bir parçasıydı. Özellikle Bakü petrolü Sovyetler için hayati önemdeydi. Tüm bunlar yaşanırken bu topraklarda kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti sadece Azerbaycan halkı için değil, tüm Türk ve İslam dünyası için bir dönüm noktasıydı. Çünkü bu cumhuriyet 28 Mayıs 1918 tarihinde ilan edildiğinde hem Türk dünyasında hem de Müslüman coğrafyada ilk defa parlamenter sisteme ve halk egemenliğine dayalı laik temelli bir cumhuriyetti. Bayrağı ise günümüzdeki Azerbaycan Cumhuriyeti ile neredeyse aynıydı. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Kafkasya'da büyük bir siyasal boşluk vardı. Çarlık Rusyası'nın çökmesiyle birlikte Kafkasya'daki milletler kendi geleceklerini belirlemek için harekete geçmişti. Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri önce Transkafkasya Federasyonu adı altında bir birlik kurmaya çalıştı. Fakat ideolojik, etnik ve dini farklılıklar nedeniyle bu birlik uzun sürmedi. Lafın kısası 26 Mayıs 1918'de bu federasyon resmen dağıldı. Bu ayrışmanın hemen ardından 28 Mayıs 1918 günü Tiflis'te toplanan Azerbaycanlı temsilciler Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti. Böylece ülkenin başkenti geçici olarak Gence oldu. Çünkü Bakü hala Ermeni ve Bolşevik birliklerinin kontrolü altındaydı. Büyük katliamların yaşandığı bir cephe haline gelmişti. Dolayısıyla Azerbaycan Türkleri için güvenli bir merkez değildi. İşte bu nedenlerden ötürü Gence geçici başkent olarak seçilmişti. Hükümet buradan organize edildi. Ordunun temelleri burada atıldı. Bayrak, milli marş ve resmi dil gibi temel kimlik unsurları da bu şehirde şekillendi. Kısaca Gence için bağımsız Azerbaycan'ın ruhunun doğduğu şehirdir desem yeridir. Bu cumhuriyetin kurucu liderlerinden birisi olan Mehmet Emin Resulzade, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözüyle halkın hafızasına kazınmış önemli bir figürdü. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti dış politikada Osmanlı ile yakın ilişkiler kurmuştu. Osmanlı bu genç cumhuriyete askeri ve siyasi destek veriyordu. Bu olayların neticesinde Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Bu ordu Azerbaycan ve Osmanlı'nın ortak birliğiydi ve gönüllülerden oluşuyordu. Nuri Paşa çok genç yaşta olmasına rağmen cephe dışında iyi bir diplomasi yürütürken cephede iyi bir komutan olarak görevini layığıyla yapıyordu. Mesela Gence'ye ulaştığında orduyu yapılandırmıştı. Yerel güçlerle koordine oldu ve Bakü'yü kurtarmaya yönelik bir hareket planı tasarladı. Velhasıl İslam Kafkas Ordusu 1918 yazında ilerleyerek Bakü yönüne harekete geçti. Karşılarındaysa Ermeni Bolşevik İttifakı ve onların desteklediği İngiliz kuvvetleri vardı. Çatışmalar çok şiddetli geçiyordu. Buna rağmen Osmanlı-Azerbaycan ortak ordusu 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.
Bu süreçte çok sayıda Osmanlı askeri Gence, Göyçay, Şamağı ve Bakü'de şehit oldu. Nuri Paşa ise halk tarafından kahraman ilan edilmişti. Bugün Gence'nin merkezinde bulunan bu anıtsa bu şehitlerimizi yaşatmak adına iki devlet tarafından ortaklaşa inşa edildi. Konuyu bağlayacak olursak İslam Kafkas ordusunun bu üstün başarısı sayesinde devletin yeni başkenti Bakü olmuştu. Öte yandan Osmanlı'nın bu başarıyı devam ettirmesi mümkün değildi. Çünkü 30 Ekim 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütekaresi'ni imzalamak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki bu anlaşma sonrası Osmanlı askerleri Kafkasya'dan çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Nuri Paşa da geri döndü. Bu yüzden Bakü'nün başkent unvanı da kısa süreli oldu. Çünkü Sovyetler Birliği 1920 yılında Güney Kafkasya'ya yeniden hakimiyet sağladı. Böylece 28 Nisan 1920'de Kızıl Ordu Bakü'ye girdi ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti yıkıldı. Yerine Sovyet destekli Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Velhasıl Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti her ne kadar sadece 23 ay yaşamış olsa da bu cumhuriyetin bıraktığı miras çok kuvvetli ve büyük. Her ne kadar Sovyet döneminde unutturulmaya çalışılsa da 1991'de yeniden bağımsızlık ilan edildiğinde Azerbaycan halkı işte bu demokratik cumhuriyetin devamı olduğunu ilan etti. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ruhunu ve temelini o günlerde kurulan bu tarihi cumhuriyetten alıyor desek yeridir. İşte İslam Kafkas ordusunun hatırına bugün Bakü ve Gence'de hem şehitlikler hem de anıtlar mevcut. Öte yandan Gence'de Atatürk'ün adına cadde bile bulunuyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu tabelada Atatürk Caddesi yazıyor ve burası Gence'nin merkezinde boylu boyunca Atatürk Meydanı olarak biliniyor. Elbette Gence'nin merkezinde Atatürk'ün isminin geçmesi beni çok mutlu etti. Bu cadde boyunca boylu boyuna birçok alanda Atatürk ismini görebilirsiniz. Her tabelada bulunuyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Atatürk'ün adını bu şekilde canlı tutması, koruması gerçekten mutlu olduğum bir durum. Peki bu tarihi bilgilerin dışında Gence günümüzde nasıl bir yer? Gence'de böyle şehir kızıl tonlarda. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Biraz Rus mimarisinin estetiğine benziyor. Bu arada az önce şehirde işleyen tek kiliseyi ziyaret ettim. Orası Rus Ortodoks Kilisesi. Rusların Gence'yi işgal ettiği dönemde inşa edilmiş bir Rus Ortodoks Kilisesi. Evet, şaşırtıcı bir şekilde orada Azerbaycanlı, hatta daha sonradan Hristiyan olmuş bir Azerbaycanlı kadınla sohbet ettim. Fakat hani videoyu almak istemediği için kendisini de video çekmedim. Evet, şehirde çok fazla Rus yok. Ruslar çok azınlık durumda. Fakat hala işleyen bir kilise var ve insanlar buraya ibadetlerini yapmak için geliyor. Küçük bir yürüyüş yaptık fakat gördüğüm kadarıyla şehir çok düzenli, şehir çok güzel. Aynı zamanda geniş caddeleri var ve binalar. Ben bina ve tren seven birisi olarak beni çok doyurdu bu seyahat. Yani gerçekten bunu söyleyebilirim. Binalar çok güzel. Çok güzel bir estetik kaygıyla yapılmış. Ama gerçeği söylemek gerekirse biraz Sovyet esintileri de hissediyorum. Şehirde o vibe'ı alabiliyorsunuz. O görüntüyü hissedebiliyorsunuz. Gence ortak bir miras olmasına rağmen maalesef bizim tarafımızda yeterince değeri bilinmeyen şehirlerden birisi. Çok güzel ve modern. Özellikle İmamzade Türbesi beni çok etkiledi. Bana kalırsa buranın atmosferi çok güzeldi. Küçük bir Semerkant havası var. Ayrıca size burada duyduğum ezan sesini de dinletmek isterim. Gerçekten bana oldukça farklı gelmişti. Bu yüzden dinlemenizi isterim. Evet, son olarak şehrin Almanlarla olan bağlantısını da anlatmak istiyorum. Gence tiyatrosuna yakın bir konumda çok güzel bir Kızıl Kilise bulunuyordu. Ruslar 19. yüzyılın başlarından itibaren bu toprakları iskan etmek amacıyla Avrupa'dan göçmenler getirmeye başlamıştı.
Bu dönemde Almanlar Rusya tarafından teşvik edilerek Güney Kafkasya'ya yerleştirilmişti. Amaç hem bu bölgeyi ekonomik olarak kalkındırmak hem de Ruslaştırma politikalarına dolaylı bir katkı sağlamaktı. Yani Almanlar çalışacak, Ruslar sefasını çekecekti. Rus-Sovyet döneminde Alman göçmenler bu bölgeye yerleşiyor. Fakat o dönemde de kuruluyor. 1930'lu yıllar tahmini bu yıllar. Fakat bu göçmenlerin de sonu maalesef hüzünlü bitiyor. Bu dönemlerde Kafkasya'ya göç eden Almanlar daha sonra Sovyet yönetiminde özellikle Sibirya gibi bölgelere sürgüne gönderiliyor. Ancak az önce de söylediğim gibi her şey 1930'lu yıllarda değişmeye başladı. Stalin yönetimi Alman topluluğunu potansiyel tehdit olarak görmeye başladı. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Sovyetler Birliği Nazi Almanyası'yla savaşa girmişti. Bu durum Kafkasya'daki Almanların kaderini tamamen değiştirdi. Velhasıl Alman köylerindeki halk düşmanla işbirliği yapabilirler gerekçesiyle Sibirya'ya ve Orta Asya'ya sürgüne gönderildi. Bu olayların üzerine çok sayıda aile sadece birkaç saat içerisinde eşyalarını toplamak zorunda bırakılmıştı. Evet, her sürgün zordur. Sürgün edilenler zorlu koşullarda yaşadı. Birçok kişi hayatını kaybetti. Ancak Gence'de hala onlardan geriye bazı izler kalmış durumda. İşte bu kilise de onlardan sadece bir tanesi. Ayrıca günümüzde Göygöl olarak bilinen bu şehir eskiden Helenendorf olarak biliniyordu. Velhasıl Gence gerçekten çok güzel bir şehir. Gelip görülmeyi kesinlikle hak ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu yolculuğuma destek olan Azerbaycan Demiryolları'na tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Trenle yolculuğumuzun artık sonuna geldik. Gence'den Bakü'ye dönüyoruz. 72 saatlik yolculuğumuz bitti. Şimdi hızlı trenle, yani onların deyimiyle Katar'la Bakü'ye dönüyoruz. Artık 72 saat ve Gence videosunun sonuna geldik. Şimdi önümde şöyle bir kahvaltı var. Bundan istifade ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışla kalın.